Bugün meclise yeni bir sosyal medya yasa teklifi AKP tarafından sunuldu. Bu aslında geri planından hızlıca bir bahsetmek gerekirse, Türkiye'de zaten kısıtlayıcı bir düzenleme mevcut. Mevcut sistemde 2019 sonu itibariyle İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yayınladığımız engelli web raporunda 408 bin sitenin erişime engellendiğini, buna ilaveten 130 bin URL adresi, 7 bin Twitter hesabı, 40 bin tweet, 10 bin YouTube videosu ve 6.200 Facebook içeriğine de erişimin engellendiğini hatırlatmakta yarar var. Yani bugün meclise sunulan teklif aslında bu kısıtlayıcı yapının üzerine kuruluyor. Ondan sonra sistemi incelediğimiz zaman aslında hükümet yetkilileri Almanya'da da var, Türkiye'de neden olmasın diyorlar. Fakat Almanya'daki yapının daha farklı olduğunu, orada sosyal medya platformları ile ilgili bir vatandaşların muhatap olduğu bir yasa çerçevesinde bazı içeriklerin sosyal medya platformlarından çıkartılması talep edilirken, bizdeki yapı sadece sosyal medya platformları ile ilgili değil, aynı zamanda tüm içerik sağlayıcılarını, sivil toplumu, haber sitelerini de kapsıyor. Dolayısıyla Türkiye'de sadece sosyal medya platformları ile ilgili bir yaptırım söz konusu değil. Haber siteleri, Wikipedia platformu, işte daha önce biz Twitter'ı, YouTube'u, Wikipedia'yı erişime engelledik. Sendika.org, Siyasi Haber, Yüksekova Güncel gibi haber sitelerine erişime engelledik. Bunlarla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurularla ilgili süreçler yaklaşık 5 sene sürdü. Halen tabii çabuk unutuyoruz ama Oda TV haber sitesine, Independent Türkiye haber sitesine, Jin News ve Özgürüz.org gibi haber sitelerine Türkiye'den erişim engelli ve bunlarla ilgili itirazlar reddedildiği için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurular henüz sonuçlanmadı ve muhtemelen de 3-5 sene sürecek. Dolayısıyla bu mevcut düzeni unutmayarak yeni yasa teklifine baktığımız zaman öncelikle kağıt üstünde bazı kozmetik değişiklikler yapılıyormuş gibi gözükse dahi, örneğin ifade ve basın özgürlüğünü ciddi etkileyecek bir değişiklik, kişilik haklarının ihlali ve hakaret gibi içeriklerle ilgili yapılan taleplerde suç ceza hakimlikleri sadece erişime engelleme kararı verebilirken, yeni düzenlemede içeriğin yayından çıkartılmasına da karar verebilecek. Bu açıkçası şu anlama geliyor: arşiv olarak işte haber sitelerinin, Susma 24 platformun bundan önceki yıllarda 3 sene, 5 sene önce yayınlamış oldukları haberlerin sadece erişimine engellenmesi mümkün olmayacak. Aynı zamanda bu haberlerin çıkartılması ve kaldırılması da mümkün olacak. Dolayısıyla mevcut yapıda hükümet siyasi geçmişini, ortaya çıkartılan usulsüzlükleri ve yolsuzluk haberlerini toptan kaldırtabilecek. Geriye dönük biz araştırma yaptığımız zaman bir gün 17-25 Aralık ile ilgili herhangi bir habere ulaşamayacağız veya tek taraflı yandaş dediğimiz hükümete yakın haber sitelerinin haberlerinden başka haberlere ulaşamayacağız. Bu bugün meclise sunulan yasa teklifinin birinci ayağı. İkinci ayağı, sosyal medya ağlarını zorunlu olarak Türkiye'ye getirtmeye çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu yapı içerisinde de eğer Türkiye'ye gelmezseniz ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalacaksınız. İşte Türkiye'de bir temsilciniz olmak zorunda. Eğer olmazsa önce 10 milyon Türk lirası, ondan sonra 30 milyon daha, yani toplam 40 milyon TL'ye kadar bir para cezasıyla karşı karşıya kalacaksınız deniliyor. Bu para cezalarına çok fazla takılmamak lazım. Daha vahim bir yaptırım, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği band genişliği öncelikle %50, sonrasında da %90 oranında genişleterek engellenecek. Yani tamamen bir engellemeyle karşı karşıya kalmayacağız, fakat bu yaptırım sonrasında bu platformlar Türkiye'den kullanılamaz hale gelecek. Yani siz tweet atacaksınız veya işte YouTube videosuna basacaksınız. O dönecek ama ne seyredebileceğiz, ne tweetimiz gidecek, ne tweetler önümüze düşecek. Dolayısıyla
bu sistemler bu şekilde cezalandırılacak ve ayrıca kendilerine reklam yasağı da getirilecek. Hı Türkiye'de hı. reklam vermeleri engellenecek. Bu eğer Türkiye'ye gelmezlerse başlarına gelecek olan. Eğer Türkiye'ye gelirlerse bu sefer Türkiye'de tabii kendilerine tebliğ edilen bütün suç ceza hakimlikleri kararlarını uygulamak zorunda kalacaklar. Yarın öbür gün Susma 24 platformunun Twitter hesabının kapatılması ile ilgili bir karar önlerine düştüğü zaman bunu uygulamak zorunda kalacaklar. Mesela bugün itibariyle Can Dündar'ın, Barbaros Şansal'ın hesaplarıyla ilgili erişim engelleme kararlarını Twitter uygulamıyor. Kendi iç politikalarına aykırı olmadığı için uygulamıyor. Fakat Türkiye'de ofis açarlar, yasal temsilci bulundurmak zorunda kalırlarsa bütün bu kararları uygulamak zorunda kalacaklar. Eğer uygulamazlarsa doğan zararların tazmin edilmesindendir, sorumludur deniliyor tasarıda. Dolayısıyla haklarında birçok dava açılacak. Bu davalara muhatap olmak zorunda kalacaklar. Dahası kullanıcılarla direkt muhatap haline gelecekler. İlk bakışta bunun kötü bir şey olmadığı düşünülebilir. Yani kullanıcılardan gelen talepleri 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevaplamakla yükümlülükte altına gelecekler. Bu da ciddi bir altyapı sistemi kurmaları gerektiriyor. Bunu kurduklarını farz edelim ve bunları reddettikleri zaman zaten kullanıcılar suç ceza hakimliklerine başvuracaklar. Bir ikinci aşamada önlerine gelen kararları da uygulamak zorunda kalacaklar. Dahası Türkiye'deki kullanıcıların kişisel verilerini Türkiye'de tutmakla yükümlü oldukları bu teklifte söyleniyor. Bu da total olarak bir bütün olarak kullanıcıların verilerine ulaşmalarını yetkili mercilerin, sadece yargı mercilerinin değil, işte BTK olsun başka yetkili mercilerin ulaşmasını sağlayacak. Zaten bu kısım tasarıdan çıkartılmış olsa dahi yasal temsilcilikleri Türkiye'de olduğu sürece kullanıcıların verilerine ulaşmaları mümkün olacak. Bu ne anlama gelir derseniz anonim hesapların veya işte yumurta kafa dediğimiz hesapların arkasında veya parodi hesapların, çok sayıda parodi hesap var internette, arkasında kim olduğunu öğrenmelerini ve dolayısıyla bunun oluşturacağı dondurucu etkisi ve korkutucu iklimde çok sayıda kişinin hakkında ceza soruşturması ve ceza davalarının açılmasını mümkün kılacak. Bu çok kısa gözüken veya kozmetik olan ve kısa sürede bayram öncesi meclisten maalesef geçecek olan yasa tasarısının aslında kısa özeti maalesef bu. Benim buradan aslında sosyal medya ağlarına da bir mesajım olacak. Aynı şekilde muhalefet partilerine kategoriksel olarak reddedin. Yani bunun içeriğini aslında hiç tartışmadan reddedin. Reddedin çünkü bunun içinde herhangi bir pozitif düzenleme veya iyi herhangi bir şey yok. Dolayısıyla bunun içeriğinin daha fazla tartışılmadan reddedilmesi gerekir. Eğer ki bu sosyal medya platformları Türkiye'ye gelir ve Türkiye'deki bu sistemi kabullenirlerse o zaman Türkiye'deki yargı sisteminin bir parçası olacaklar. Uzun bir kolu haline gelecekler ve Türkiye'nin demokratikleşme sürecine de ciddi zarar verecekler.